Herkese selamlar kıymetli dostlar. Norveç'te Trondheim şehrinde yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size şu arkamda gördüğünüz köprüyü ve köprüden önceki, köprüden sonraki manzaraları göstermek istiyorum. Arkamda gördüğünüz nehir aynı zamanda Nidelva Nehri. Nidelva Nehri'nin üzerindeki köprülerden bahsetmek istiyorum. Videomuz başladı, yolculuğumuz başladı. Evet kıymetli dostlar, Norveç'te çok sayıda nehir var. O nehirlerden birisi de şu anda birazdan göreceğimiz Nidelva Nehri. Nidelva Nehri'nin özelliği Trondheim şehrinin ortasından geçiyor. Dolayısıyla doğal olarak da içinde bol miktarda köprü olan bir şehir. Akarsuyun yatağından neredeyse buraya kadar 20 tane falan köprü olması lazım. Ben saydım bir kere. Şeyden bir kere saymıştım harita üzerinden. Evet kıymetli dostlar, Nidelva Nehri'nin üzerinde dediğimiz gibi bol miktarda köprü var. Bunların bir kısmı sadece yayalara ait. Bir kısmı da ikisi de kullanabiliyor. Burası yaya köprülerinden birisi. Bisikletle gezebilirsiniz tabii ki ya, ama asıl yayalar için yapılmış bir köprü. Uzunluğu da oldukça fazla. İnşallah yağmur yağmaz bu arada. Evet kıymetli dostlar, şimdi normalde Nidelva Nehri'nin şeyi ta şuralara kadar geliyordu, akıntısı. Bakın içerisinde şu tarafta gösterelim, adacıklar bile oluşabiliyor. Ama neden adacıklar oluşuyor? Çünkü Nidelva Nehri'nin özelliği yukarıda barajlar olduğu için barajlardaki suyu tutarak dolayısıyla akarsuyun akışını kontrol ediyorlar. Onun için de şu anda su miktarı az. İkinci bir şey daha, bakın böyle olmasına rağmen normalde Nidelva Nehri'nde yüzmek yasak. Sadece kayıkla gidebiliyorsunuz. Bir de o kanoyla gidebiliyorsunuz ama yüzmek yasak çünkü şey diyorlar, burada büyük bir dip akıntı var diyorlar. Bakın görebiliyorsunuz şöyle. Dip akıntı olduğu için buralara bile çok fazla inanmayın diyorlar. Onun için yüzmek yasak. Sadece kayıkla dolaşıyormuş hocam. Evet, şimdi bir de arka taraftaki manzarayı göstereceğiz. Şimdi Norveç'in ünlü evleri, bakın bu karşı tarafta. Biraz daha ilerleyelim, arkadaki manzarayı da göstereceğiz. Şimdi doğal olarak Norveç olabildiğince eğimli arazi bol olduğu için şehirler, köyler, yerleşim birimleri böyle neredeyse bazı yerlerde çok dik alanlara ev yapmak zorunda kalıyorlar. Burada klasik Norveç yerleşimini görüyorsunuz. Nidelva Nehri buradan böyle dolanıyor, arka taraftan devam ediyor. Buradan ise yine dolanıyor, sola dönüyor. İleriden tekrar geri ikiye bölünerek Trondheim Fjord'una, Trondheim körfezine dökülmüş oluyor kıymetli dostlar. Evet, şimdi burada da bakın böyle Norveç evleri, en pahalı yerleşim alanlarından birisi burası. Burada İlan Kirke dedikleri İlan Kilisesi var. Burada da Nidaros Katedrali var. Orayı da birazdan göstermeye çalışırım. Kuzey Avrupa'nın en büyük katedrallerinden birisi, en eski katedrallerinden birisi. Burada da NTU dedikleri Norveç Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin binası var, ana binası. Tam belli olmuyor ama. Evet kıymetli dostlar, birçok ülkede şey olduğu zaman akarsular yağmur falan bol yağıp da aktığı zaman böyle bulanık akar. Ama Norveç'in sularında öyle bir şey çok görmeniz mümkün değil. Neden görmeniz mümkün değil? Çünkü genelde hemen hemen bütün akarsuların üzerinde baraj var. O barajlarla suları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla sel oldu, ne bileyim işte çamur deryası oldu falan gibi şeyler olmuyor yani. Evet, böyle manzara. Bu normalde bu köprü çok eski bir köprü değil. Asıl köprü yan taraftaymış hocam. Onu da burayı yapınca yıkmışlar. Şeyleri vardı. Burada kalıntıları vardı. O kalıntılar maalesef artık şey olmuş, gitmiş yani. Şurada eski köprünün direkleri vardı hocam. Onları almışlar herhalde. Evet, bu karşıda Norveç'te yine şehirlerde bol miktarda böyle spor salonları oluyor, sportif alanlar oluyor. Gençlerin, insanların, isteyenlerin
gelip vakit geçirebildikleri böyle bir yer var. Dolayısıyla onu da şimdi görmüş olduk. Yarın burada Trondheim şehrinde büyük bir bisiklet turnuvası olacak, bisiklet yarışı olacak. Dolayısıyla şehir içerisindeki trafiği falan da ona göre düzenliyorlar. Kıymetli dostlar, bu sağ taraftan gidildiği zaman yine orada köprü var, yaya köprüsü var. Oradan karşıya geçebilirsiniz. Buradan gidildiği zaman da o ilerideki hem şehrin güney tarafına hem de yine köprü vasıtasıyla karşıya tekrardan geçebilirsiniz. Şimdi nehrin kenarına geçelim, oradan video gösterelim size. Evet, köprünün dibindeyiz. Köprünün manzarası bu şekilde karşıya doğru devam ediyor. Biz bu karşıdan geldik, köprünün üzerinden geçtik. Şimdi gideceğimiz yer ise bu karşıdaki araba köprüsü. Evet, Trondheim'in şehir merkezinden dışarıya ve özellikle güney tarafa giden köprü burası. Evet, manzara da böyle. Şansımıza tabii ki hava biraz bulutlu oldu. Bir de inşallah yağmur yağmaz. Dolayısıyla turumuz devam ediyor. Burada da böyle şeyler var, ördekler var. Onları da rahatsız etmemek için tekrardan geri yukarı çıkıyoruz. Evet kıymetli dostlar, Trondheim havası diye bir Norveç'te şey var, tabir var. Biraz önce günlük güneşlikte hava, iyicene iyi bir yağmur yağmıştı, dolu yağmıştı. Biz de hava tekrar açtı diye yola çıktık. Şimdi hemen o köprünün altında mahsur kaldık. Bakın köprü burada. Dolayısıyla yağmurun geçmesini bekleyeceğiz. İnşallah en kısa sürede geçer. Yoksa böyle iri taneli, iyi adam ıslatacak bir yağmur yağıyor yani şu anda bakın. Hemen gösterelim Nidelvan'ın üzerinden de gösterelim. Böyle bakın. Evet dostlar, Trøndelag havası dediğimiz havanın etkisini gördük. Bakın bitti, yağmur dolu bitti. Şu anda tekrardan geri güneş açtı. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Şu karşı köprünün oraya kadar, oradan geri döneceğiz. Sol tarafa devam edeceğiz. Şehir merkezine geçeceğiz. Öyle güzel bir manzara. Buradan kışın geçmiştim. Şimdi tekrar Haziran ayında da geçmiş oluyoruz. Bakın geldiğimiz köprü de burasıydı. Evet, dediğimiz gibi burada bile 1, 2, 3, hemen bu ileride 4-5 tane, 9 tane falan köprü var bakın buradan sonra bile. Yani Norveç'in böyle bir özelliği var. Trondheim şehri de o özelliğini Nidelva Nehri sayesinde kazanmış yani. Biraz önce demiştik, Trondheim'da, Norveç'te daha doğrusu nehirlerde kayak yapılıyor, kano yapılıyor diye bakın burada onların bir örneğine denk geldik. Ta ileriden artık nereden başladılar bilmiyorum ama bu şekilde nehirden devam ederek oradan ileriden Trondheim körfezine kadar çıkıyorlar. Evet dostlar, turumuz devam ediyor. Şimdi bulunduğum nokta şöyle bir yer. Evet, o Norveç'in güneyine giden dediğimiz köprünün hemen altındayız. Burası şehir merkezi. Bu üstten ise dediğimiz gibi güney tarafa gidiyor. Hemen şu karşısı Nidaros Katedrali. Nidelvan'ın geldiği taraf ise bu taraf oluyor. Biraz önceki gördüğümüz kanocular burada. Dolayısıyla şimdi biz de buradan böyle devam edeceğiz. Gamle Bibirö var. Yani eski bir şehir köprüsü var. Oradan yola çıkıp tekrar geri Nidelvan'ın oradan işimizi bitirerek Nidaros'un önünden geçip videomuz sona ermiş olacak. Evet, böyle güzel bir manzara. Biraz önce şakır şakır yağmur yağıyordu. Şimdi de tıkır tıkır güneş açtı. Norveç havası böyle. Trøndelag havası. Evet, köprüden insanlar geçiyor. Arabalar geçiyor. Yaya olarak geçebiliyorsunuz. Bisikletle geçebiliyorsunuz. Ana arter dedikleri şehir içi ulaşımın en önemli yerlerinden birisi burası. Evet dostlar. Evet, karşı dediğimiz gibi Nidaros Katedrali. Yolculuğumuzda devam ediyor. Nidaros Katedrali'nin karşısındayız. Burada yine eski evler var. Geçeceğimiz köprü ise burada bakın. Gamle Bibirö dedikleri köprü burada. Buradan geçeceğiz. Tekrardan
bu tarafa devam edeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Böyle güzel bir gün. Biraz önceki sağanak yağmurdan sonra hava tekrardan açtı. Olabildiğince değişik, böyle farklı bir havası var. Burada da yine Norveç'e has, Trondheim şehrine has böyle kendine has mimarisi olan evler var bol miktarda. Bu evlerin kıymetli dostlar tamamı ahşap yapılı. Sadece temelinde beton kullanıyorlar ya da daha eski evse mesela taş kullanıyorlar. Dolayısıyla böyle ahşap evlerin olduğu güzel bir mahalledeyiz. Evet, böyle Nidelva Nehri'nin kenarında arka tarafta Nidaros görüntülü. Hemen yanımızda da çok farklı mimarisi olan evlerin önünden geçerek turumuzu devam ettiriyoruz. Bugün ne gün olduğunu tam bilmiyorum. Deminden beri bol miktarda çam var. Hristiyanlığa ait farklı bir gün olabilir. Dolayısıyla kilisede onun haberini verilmiş oluyor. Artık Nidelva Nehri'nin kenarındaki yolculuğumuzu bitireceğiz. Burada yine bakın bir tane kano yapan var. Neden yolculuğu bitireceğiz? Çünkü artık buradan gitmek olmuyor. Dolayısıyla arka sokağa geçip Baklandet dedikleri yerden Gamle Bibirö dedikleri yere geçeceğiz. Dolayısıyla videomuzu orada sona erdiririz. Şimdi buradaki yolculuğumuzun son manzarası da böyle olsun. Nidaros Katedrali'nin görüntüsüyle arka tarafa doğru devam ediyoruz. Buranın ismi de Baklandet dedikleri bölge. Nedre Baklandet, aşağı Baklandet, işte yukarı Baklandet diye geçiyor. Baklandet yani arka ülke gibi bir şey oluyor. Böyle güzel manzaralarıyla. Bakın. Dostlar, ben bu sol taraftan geldim. Oraları çok göstermedik, inşaat devam ettiği için. Şimdi bulunduğum yer ise Gamle Bibirö dediğimiz köprü. Hemen biraz daha ortasına gelip size göstereyim nasıl yerden geldiğimizi. Evet, geldiğimiz taraf bu karşısıydı bakın. Biraz önce oradan geçtik, bu arka taraftan geçtik, geldik. Ondan sonra manzaramızın asıl güzel yeri de burası. Norveç'in ünlü evleri, Trondheim evleri. Bakın nehir olduğu zaman, yükseldiği zaman bunun altına kadar iniyor, çıkıyor. Şu anda biraz suyu alçak seviyede olduğu için çok fazla yüksek değil. Evet kıymetli dostlar, Trondheim şehrinin 3 köprüsünü size göstermiş olduk. Birincisi ismini unuttum, orasıydı. İkincisi o Karayolu Köprüsü'ydü. Bu Gamle Bibirö dedikleri sadece yaya köprüsü. Burası da Baklandet dedikleri arka köprü şekline giden. Orası yine ana arterlerden birisi. Bu şekilde videomuzu sonuna çıkardık. Videoyu beğendiniz diye umuyorum, düşünüyorum. Herkese selamlar, muhabbetler. Yeni videolarda görüşmek üzere.